Kasaya girelim mi? Bizi sonra tutuklasınlar mesela. Merak ediyorum yani. Tabii bence efsane o iş. 20.000 ziyaretçi bir kişi biliyormuş. Evet. Vay arkadaş. Bana şu an ödül vermeleri lazım. Arkadaş. Ben atraksiyonlu sporları seviyorum. Golf çok atraksiyonlu bir spor aslında. Böyle düşünen çok var ama hiç öyle atraksiyonsuz bir spor değil. Çok heyecanlı bir spor. Herkese merhaba. Selamlar. Umarım iyisinizdir. Biz Buğra'yla Atlanta'ya gidiyoruz. Atlanta'da ineceğiz. Augusta diye bir bölgesine geçeceğiz. Orada Buğra'nın da çok sevdiği bir sporun eventine gidiyoruz. Masters golf turnuvasına gidiyoruz. Buğra'nın hobisi benim fobim gibi. Neden fobin? Golf çok iyi sporlardan biri ama ben sevmiyorum. Buğra seviyor. Çünkü evden bir çıkıyorum 4 saatte geri gelmiyorum. Ceyda'nın fobisi oldu o yüzden. ben atraksiyonlu sporları seviyorum. Golf çok atraksiyonlu bir spor aslında. Böyle düşünen çok var ama hiç öyle atraksiyonsuz bir spor değil. Çok heyecanlı bir spor. Dövecek. Senelerdir oynuyorum, oynamaya çalışıyorum. Hala istediğim seviyelere gelemedim maalesef ama iyi oynamasam da keyif alıyorum. Bazen sinirleniyorum, çok uzun süre ara veriyorum. Çok ciddi konsantrasyon işi. Son derece keyifli. Bugün de turnuvaya gidiyoruz ve çok mutluyum. Masters çok zor gidilebilen bir turnuva. Bilet almaya çalışan 200 kişiden bir kişi sadece bilet alıyormuş ortalamada. Bütün profesyonel golfçular burada oynamak için veya buranın şampiyonu olabilmek için çok emek veriyorlar. Biz de izlemeye gidiyoruz. Yani aslında şöyle, sadece 2 gün gidiyoruz. O yüzden asıl gitme amacımız golf turnuvası. O yüzden böyle Atlanta'yı çok fazla gezme vaktimiz olmadığı için aslında tam böyle Atlanta videosu olmayacak. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Çünkü golf turnuvasında bütün gün golf turnuvası olacağız. Hatta evden çıkarken öğrendim. Ertesi gün sabah 4.30'da kalkacakmışız. Çünkü kaldığımız otelden golf turnuvasına gideceğimiz mesafe 2 saatmiş. O yüzden 4.30'da kalkacağız ve bütün gün golf turnuvasında olacağız. O yüzden sabah havalimanında bunu öğrendim az önce. Baştan söyleseydim gelmek istemeyecekti. Son dakika söyledim ki vazgeçemezsin diye. 5'te otelden çıkmamız gerekiyor. Havalimanında olduğumuz için çok ses geliyor. O yüzden şimdi biz burada videoyu bitiriyoruz. Atlanta'da görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Bu arada izleyip abone olmuyorsanız lütfen abone olun. Yani bir tane tuşa basacaksınız. Bu kadar basit. Biz de mutlu olacağız. Siz de mutlu olacaksınız. Yine ses geliyor. Atlanta'da görüşürüz. Evet, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'ya inmiş bulunuyoruz. Şimdi arabamıza bindik, otelimize gidiyoruz. Yaklaşık 1 saat 25 dakika uçtuk buraya. Keyifli bir yolculuktu. Geldik. Evet, biz uçaktan indik, valizleri otele bıraktık. Ayağımızın tozuyla nereye geldik? Coca-Cola Müzesi'ne geldik. Ana merkezi Coca-Cola'nın burada. İçeride farklı kolalar da varmış, tadlarına bakacağız. Biz de sizinle beraber içeride öğreneceğiz bütün bilgileri. Sadece şunu biliyorum, 1886'da Coca-Cola, John Pemberton'ın tatlı şurupla karbonatlı suyun karışımından dolayı çıkan bir durummuş. Eczanelerde ilk yer almış. Daha sonra bir anda hızla, şöhretle bir şekilde yükselmiş. Ve de tabii daha sonra içine neler koydular, neler yaptılar bilmiyorum ama... Burada kasa var biliyorsunuz. İçinde söyledikleri rivayete göre o kasanın içinde formülü varmış. Ya evet ama ilk şey diyorlar bunun için işte o tatlı şurupla karbonatlı suyun karışımından mutlu karışım diyor. Mutlu karışım diyorlar. Ve bu şekilde çıkmış. Şimdi gezeceğiz. Ben de merak ediyorum gerçekten içerisine. Ben çok farklı şeylerle karşılaşacağız. Kasaya girelim mi? Bizi sonra tutuklasınlar mesela. Merak ediyorum yani. Tabii bence efsane o iş. Burada formülü varmış bilmem ne falan. Zamanında 2300 dolar ödemişler formülü almak için. $2.300 alıp 25 milyona mı satmış? Görüntüler var. Eski şişeler.
işte. That's right, folks. Evet. You get a chance. Denemek istiyor musun? Bir anda o tarafa geçip böyle kasayı açmaya çalışayım mı? Denemek istiyor musun? Hayır. Ben kurallara uyan biriyim. Şurada bir koku testi gibi bir şey varmış. Gel bir bakalım neymiş bu. Flavor of gum. This is a spice, and this is a fruit. Very tough to identify with just your nose. Give it a try. Okay. Pump, smell, and tell me Burak what it benim is. burnum What iyi kind of koku gum alır is dedi. this? O deneyecek. What kind of chewing gum? İçindekini Mint. tahmin edecek. Oh, so close. Spearmint. Yes! One for one. Wow. All right, if you get the second one, you're the best contestant ever. Cinnamon. Nope. You know it. I know it. You know it. He knows it. It's a harsh. See, if you can see it, you'd get it like that. If you can taste it. Lemon. Not Lime. lemon. Nope. Your nose really plays. Ben de deneyeceğim. What? Not peppermint. Orange. This is like what? Orange. Yes, What about that one? that is correct. This is orange. It's very Benim de iyiymiş. This is Tamam the 1-1. top one. 1-1 beraber. Tamam, bunu bilirsem. But it's almost impossible to identify with your nose. Bitirdin zaten, yedin mi? Karanfil neydi? Some people. Clove? No, not clove. What? Cloves? Is it really? We are in the presence of greatness. Wow. She did it. She can start working here. 1 out of 20,000 guests get it. Very nice. Are you You serious? work for Coke. You should. Very nice guy. Thank you. Gel helal olsun. 20.000 ziyaretçi bir kişi biliyormuş. Evet. Vay arkadaş. Bana şu an ödül vermeleri Vay lazım arkadaş. buradan. Şekil A'da yine ben kazandım Buğra'cığım. Demek ki ben de kazanabiliyormuşum bazı şeyleri. Ya sen herhalde kazanabiliyorsun. Ben sana kazanamıyorsun demiyorum ki. Şurada çok Benim güzel bir kalbimi yer kazandın. gördüm. Daha ne kazanacaksın? Sen de benimkini kazandın. Farklı ülkelerdeki Coca-Cola'ları deneyecekmişiz. Biliyorsunuz her ülkede kendi suyuyla yapıyorlar. O yüzden birazcık böyle farklılıklar oluyor. Gidelim bakalım. Demin biz ilk girdiğimizde burayla ilgili anlatım vardı. Aslında Coca-Cola yazın serinlemek için içilen bir içecekmiş. 1822'lerde mi? 1922'lerde. 1920. 1922'lere kadar Tamam yani. hep böyle kışın içiliyormuş, yazın Tamam içiliyormuş. işte ben de onu anlatıyorum. Yazın içiliyormuş ama daha sonra kış aylarına geçtiğinde satışlar düşüyormuş ve bir anda düşünmüşler. Biz bu içeceği kış aylarında da insanlara nasıl içirebiliriz? Daha sonra bir reklam kampanyası çalışmaya başlamışlar. İşte yılbaşı işte Christmas süsleri yapmışlar ve buna da uygun olarak da kullandıkları bir kutup ayısını da koymuşlar. Hani kış ayında içip kullanılsın diye. Ondan sonra bu düşen bütçeler tekrardan yükselmeye başlamış. Ama uzun bir süre sadece yazın içiliyormuş kola. Evet, deneme yerine geldik. Deneme yerine geldik. Bu arada Amerika'da da marketlerde kolanın, Fanta'nın inanılmaz çeşitleri var. Muhtemelen bizim gördüğümüz ve görmediğimiz çeşitler de olacak. Mesela... Şimdi önce bir nereden başlayalım? Önce kolayı, yani kolanı deneyeceğim. Sonra diğer makinede Fanta'yı deneyeceğim. Basalım. Şimdi burada kirazlı var, vanilyalı var, vişneli vanilyalı var, portakallı vanilyalı var, frambuaz var, lime var, cream soda var. Ben neyi deneyeceğim? Orange vanilyayı deneyeceğim. Bizim suya atılan C vitaminleri gibi tadı. Tamam, ben de raspberry'li deniyorum. Tartışıyorum ben. Bir yandan çekim yapmaya Ben çalışıyorum. de seni çekeyim bir dakika. İlaç gibi. Çok kötü. Bak lime de fena olmayabilir. Cream sodayı deneyeceğim Dene. ben. Tamam, ben de lime koy bana da. Lime mı vişneli mi? Lime. Aa, bu çok güzelmiş. Ben görünmeyebilirim. Görünüyorsun. Çok güzelmiş. Bakayım. Bu olabilir. Sanki kolanın içine lime, limon atmış gibisiniz. Ben de şimdi cream'i deniyorum. Bu
bildiğin kola. Yani çok sanki hafif böyle vanilya koymuşlar gibi içine. Evet. Birer tane de Sprite deneyelim mi? Ben Sprite sevmiyorum. Aa, Sprite Peach var bak. Aa, Şeftalili. Koy bakalım. Bu arada Atlanta'nın şeftalisi meşhur. Aa, bayağı Fanta gibi bir şey çıktı. ben de Sprite'ın çileklisini deneyeyim. Dene. Gel bakalım. Çok kötü ya. Ben bir dakika çilekli Sprite deniyorum. Hepsinin orijinali güzel bence. Ben Sprite çok severim. Sen bunu seversin. Bakayım. Bu böyle şey tadı, böyle pamuk şeker gibi. Güzelmiş. Evet. Evet, çileklisi güzelmiş. Gel bakalım şimdi dünyada neler var? Coca-Cola'nın markasının sahibi olduğu içecekler, dünyadan farklı örnekler var. Mesela Amerika'dan Gold Peak, Aquarius diye bir şey İspanya'dan, Powerade, Almanya'dan Mezzomix, Bonbon Anglais Madagaskar'dan, Tayland'dan Fanta, Brezilya'dan da Quat diye bir içki. Sırayla deneyelim. Bunları sıraya denersek mide fesatı geçiririz yani. Tamam, Brezilya'yı merak ediyorum mesela, onu bir koy. Aşırı şekerli bir şey. Ben de Fanta'yı deneyeceğim. Tayland'ın Fantası. Bence Her güzeldir iyi bir o, şey biliyor musun? Bence güzel o. Bulaşık deterjanı tadı var. Bakayım. Böyle elmalı piril. Güzel ya. Ben beğendim. Şu Madagaskar'ı da merak ediyorum. Bonbon Anglais. Önce ben. Dene. Ya hepsi bildiğin şeker. Fena değilmiş. Fena değil. Yani artık tat alamıyorum. O kadar çok şekerli şey yedim, ağzımın içi uçtu. Evet, gerçekten bir bardakla Peru, Tayland, Kore, Madagaskar, Amerika her yere gittik geldik. Bütün tatları tek bir bardakta topladık ya gerçekten. Ama rahatsız etti beni birazcık. Biliyor musun? Ben de Bu kadar gerçekten. değişik. Hadi yeter artık, tamam, tadamayacağım. Çünkü akşam çok güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Bozmak istemiyorum. Burada da ünlü moda evlerinin tasarladıkları şişeler var. Bu ilk şeyi Missoni yapmış. İkinciyi Blue Marine tasarlamış. Üçüncüyü Etro tasarlamış. Bunu Marni tasarlamış. Bunu zaten Bunun bir tasarımı da yok ki, öyle normal şişe. yani Bunda hiçbir özellik yok. Bunu ben hiç beğenmedim. bu şeyi Fendi tasarlamış. Zaten bunu anlamışsınızdır artık. Aynen, bu çok bariz belli olmuş. Kendi reklamını yapmış Kendi burada. reklamını yapmış gerçekten. Bunu Versace yapmış. Bu şeyi de Moschino yapmış. Ben içlerinde en çok bunu sevdim ya. Böyle mavi mavi böyle bulutlar. Ferahlatıcı değil mi? Evet, çok böyle iç açıcı duruyor. Bu adamlar bu pazarlama için gerçekten biliyorlar. Normalde hayatta almayacağınız şeyler ama öyle güzel yapmışlar, koymuşlar ki bak, $5 şu ya. $5 yani. Olacak iş değil. Tamamen olay süsleme, gösterme. Burada bu konsept. Hemen geçiyorum. Lipstick. Coca-Cola mı? Evet, alacağım bunu. Tabii şaşırırdım zaten almasaydım. Ona bakıyordum şimdi, onu söylüyordum. Limitliymiş ama o kadar ağzımın tadını aldım ki yani. Alsak mı bir tane? Limitli bir şey denemek istemiyorum. Alalım. Sonra deneriz. Tamam, O tane zerosunu al. deneriz. Tamam, zerosunu al. Lipstick'i açıyorum şu anda. Böyle. Kolalı. Herhalde Fanta olacak hali yok ki, Coca-Cola yazıyordu şimdi. Koktuğu gibi değil dudağa sürünüyor. Dudağa sürünce böyle koladan çok plastik bir şey sürüyor. Diyet mi, normal mi? Bu normal. Normal kola. Koyayım. Öğle arasında yemekte içerim. Ama bence çok tatlı. Çok orijinal böyle. Çok hoşuma gitti. Bu sıkışık zamanda Coca-Cola Müzesi'ne geldik. Akşam bir eventimiz var, yemeğe gideceğiz. Çekebilir miyiz bilmiyoruz. Vakit bulabilirsek birazcık şehirde yürüyeceğiz.
Şimdi bizim bu golf sevdamız ne olacak bilmiyorum. Saat 4'te uyandık. 4.30'da aşağı otelde indik, kahvaltı ettik. 5.30'a doğru da yola çıktık. Çünkü otelimizin 2 saat uzaklıkta bir yere gidiyoruz. Turnuva orada. Ama ben gayet gençim. Heyecandan uyuyamadım. Gece 2'de falan uyandım. 2'den beri uyanırım ben zaten. Yani gidiyoruz işte. Evet. 2 saat sonra Agasta'da görüşürüz. Evet, 2 saat yolculuğun sonunda Söğüt'ümüze geldik. Kahvaltımızı ediyoruz. Evet. Ben ekmek üzerine böyle somon falan bagel yiyorum. Patates var ya. Ben yemeye başladım, dayanamadım. Tabaklarda bile Masters yazıyor. Tabii bizim klasik kahvaltılarımız olmadığı için Kahvaltıdan sonra şuradan yürüyüp golf sahasına çıkacağız. Öğle yemeğimizi için tekrar buraya geri geleceğiz. Sonra tekrar izlemeye devam edeceğiz. Beni en çok sevindiren Tiger Woods'un bu sene oynaması. İlk defa canlı izleyeceğim ve bir daha Masters'a gelemeyeceğini dünkü açıklamasında bu benim son Masters turnuvum olabilir diye bir açıklaması var. O yüzden son kez dünya gözüyle Masters'da göreceğim diye mutluyum. Hiçbir yerde video çekmemize izin vermiyorlar. Hatta çektiğiniz videoları da yayınlayamazsınız diyorlar. Şimdi bir ara yola girdik. O yüzden burada çekebiliyorum. Büyük ihtimalle turnuvayı Rory McIlroy alacak. Şu anda dünya ikincisi. 9 kere bu turnuvada yarıştı. Bir kere ikinci oldu sadece. Bu turnuvayı bir türlü alamadı. Bütün turnuvalarda şampiyonluğu var. Bir tek alamadığı turnuva Masters. Bu kadar hayranı olduğum, takip ettiğim, televizyonda izlediğim, canlı olarak görüp burada oynamalarını görmek müthiş heyecan verici. Bu kadar yakından görebilmek. Yani bir futbol, basketbol gibi değil. Dibinize kadar geliyorlar ve oynuyorlar. Çok yakınsınız yani, stadyum gibi bir yerden izlemediğiniz için. Demek ki hakikaten böyle ünlüleri görünce, ben gerçi seni görünce de aynı şey. Ceyda ile tanışınca da aynı şey olmuştu. Ceyda'yı televizyondan görüp beğendiğim için ünlü görünce böyle seviniyorum. Yüzümüze gölge yaptığı için şapkalarımızı böyle taktık. Tabii ki golf böyle izlemiyoruz. Golf çok fazla geleneği göreneği olan bir spor. Tarihi bir mirası var ve özellikle bu Masters'da bunu çok iyi hissediyorsunuz. Mesela şöyle bir özelliği var. Burada bir ev var. Crow's Nest deniyor. Karga yuvası. Bu turnuvada oynamaya hak kazanmış amatörler hepsi bir gece mutlaka orada kalıyor. Veya bir önceki senenin şampiyonu daha önce şampiyon olmuş olanlara yemek veriyor ve bir önceki senenin şampiyonu menüyü seçiyor. Bu böyle 1930'lardan beri aynı şekilde turnuvanın gelenekleri devam ediyor. Mesela şöyle bir şey ilgimi çekti. Bu tip eventlerde, bu tip atraksiyonlarda yemekler, içecekler falan çok pahalı olur. Burada $1, $2 sandviç yiyorsunuz. Çünkü yemekten para kazanma ihtiyaçları yok. $1 su alıyorsunuz, $1,5 sandviç alıyorsunuz. Artı şöyle bir şey var. Buranın biletleri $75 ile $150 arasında satılıyor. Fakat 200 kişiden bir kişiye kura çıkıyor. Dünyanın her yerinden bu turnuvaya gelmek istiyorlar. Dolayısıyla kara borsacılar bu biletleri $2.000 satıyorlar. Çok az insana bilet çıktığı için. Ama turnuvanın kendisi $150 ile $75 arasında satıyorlar. Bu hani yeşil ceket giyilen bazı filmlerde de vardır veya hep böyle internette veya golfle ilgili bir şey olduğu zaman hep yeşil ceket giyenler vardır. Bu turnuva o turnuva. Bunu kazanan bir kere yeşil ceket giyiyor. Yanılmıyorsam bir sene yeşil ceketini evinde tutuyor, bir sene sonra buraya geri getiriyor. Buraya her geldiği zaman akşam yemeklerinde kendi ceketini tekrar giyiyor. Birazdan bizi Golf Channel'ın spikeri alacak, gezdirecek, bir yarım saatlik bir tur yapacağız. Buranın tarihini anlatacak. Çekim yapabilmek için izin isteyeceğim. Çekebilirsek çekeceğiz, çekemezsek gezdikten sonra size anlatırım. Burası dünyanın en önemli golf sahası ve çok katı kuralları var. Hiçbir şekilde burunlarından kıl aldırmıyorlar. Çok önemli üyeleri var. Üye olmak sanıldığı gibi pahalı değil. Hatta çok ucuz. Birçok yemeğe para vermiyorsunuz. Birçok servise para ödemiyorsunuz. Sordum. Yıllık $5.000 para veriliyormuş sadece. Bu golf sahaları, ya böyle bir golf sahası için hiçbir şey değil. Bizim orada bile bu fiyatlar Bizim yok. orada aylık veriyorsun o paraları. Evet. Tabii üye olmak çok zor. Bir tarihte Cumhurbaşkanı iken Eisenhower iyi bir golfçü, golf oynamayı
oynamayı çok seviyor. Kulübe üye olmak istiyor. Fakat gizli servis yani Secret Service izin vermiyor üye olmasına. Çünkü bu golf sahasındaki bütün binalar beyaz, çatıları siyah. Diyor ki Secret Service Eisenhower'ın hangi binada olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. Bütün binalar aynı. Tek bir tane binaya girebilir. O binanın da farklı olması lazım. Golf kulübü düşünüyor. Biz farklı bir renge boyayamayız bir binayı diyorlar. Ama şöyle bir şey yapabiliriz sizin için diyorlar. Bir tane binanın dışını böyle tam kapı giriş kapısının etrafını altın varakla süslüyorlar. Sadece bu binaya girebilir diyorlar. Eisenhower da oraya hem kendine ofis hem de dinlenme yeri olarak yapıyor ve gizli servis diyor ki sadece bu binada yemek yiyebilirsin, toplantılarını burada yapabilirsin, bu binada dinlenebilirsin. Fakat Eisenhower için bozdukları düzene şöyle de bir kontrada bir olay oluyor. Enteresan bir olay. Aslında çok da düzen bozmuyorlar. Sadece bir kapısındaki. Evet ama böyle bir kulüp için aslında düzen bozmak. Mesela bize dediler ki bir tane yerde çim dışında bir ot görürseniz getirin para vereceğiz dediler. Bir tane ben de geldiğimden beri ot arıyorum ki belki para yaparız diye. Hiç her yer o kadar güzel çimen ki gerçekten yürüdüğümüz yerlerde dahi ot bitmiyor. Eisenhower 17. delikte golf oynarken orada hafif böyle bir saha falso alıyor. Sürekli bir ağaca vuruyor topu. Yerine koyuyor, tekrar geliyor, tekrar vuruyor, bir daha ağaca vuruyor. Ve golf oynarken acayip sinirlenirmiş adam. Akşam kendi kabinine geçiyor. Kulübün sahibini çağırıyor. Diyor ki bu ağacı buradan kaldıracaksınız. Küfür ediyor hatta. Bu ağacı buradan kaldıracaksınız. Görmeyeceğim bu ağacı bir daha burada diyor. Ertesi gün tekrar sahaya çıkıyor. 17. delikte ağacın dibine gidiyor golf arabasıyla. Eisenhower geliyor, topunu koyuyor. Bir daha ağaca vuruyor. Deliriyor tabii ki. Küfürler, kıyametler. Eisenhower diyor ki hani bu ağacı kaldıracaktın buradan? Niye benim dediğimi yapmıyorsun diyor. Golf kulübünün sahibi de diyor ki tamam şikayetinizi dikkate aldık ve sizin için bir şey yaptık. Ne yaptınız? Ne zaman kesiyorsunuz ağacı diyor. Ağacın ismini Eisenhower ağacı olarak değiştirdik diyorlar. Tabii ağacın ismi, onun ismi verildiği için de bir daha ona hiçbir şey olmuyor. Bundan yaklaşık 4 sene önce ağaca bir yıldırım düşüyor. Ağaç kuruyor. Ağacı kesmek zorunda kalıyorlar. Kesip plakalar haline getiriyorlar ve tüm burada şampiyon olmuş golfçülerin evine plaka olarak Eisenhower ağacından bir parça olarak gönderiyorlar. Böyle de bir yani Cumhurbaşkanı da olsa o ağacı kes dedi diye kesinlikle kesmiyorlar. Ağacın ismini Eisenhower diyorlar. Golf Channel'ın spikeri bize tur yaptırdı. Maalesef katı kurallarından dolayı istediğimiz kadar size her yerini çekip gezdiremiyoruz ama hazır konumuz golfken size komik bir anımı anlatmak istiyorum. Yanılmıyorsam 2014 veya 2015'ti golfe yeni başladığım yıllar. Tabii hiçbir golfçüyü tanımıyorum, hiç kimseyi bilmiyorum. Orlando'da dünyanın en büyük golf fuarı yapılıyor. Benim de Manchester'lı bir golf hocam var. Hala da çok yakın arkadaşım. İsmi Darren. Bizim orada yaşıyor. Onunla beraber bana golf sopaları almaya gittik. Deneyelim orada diye. Böyle yuvarlak bir saha yapmışlar. Herkes etrafından vuruyor. Bütün markaların standları var. Ortaya topları atıyorsunuz. Beğendiğiniz sopayla orada işte ayarlarını yapıp satın alıyorsunuz. Ben solağım. Genelde de herkes sağlak olduğu için bütün sopalar sağlaklar için, solak sopası da çok az var. Her seferinde zorlanıyorum. Arıyorum, solak sopası bulamıyorum falan. Pembe renkli bir tane sopa gördüm. Aldım. Topu koydum önüme. Başladım topa vurmaya. Hocama döndüm. Darren bak bu çok güzelmiş bu sopa. Bunu çok sevdim. Böyle yaptı ellerini. Ne yapıyorsun? O babanın klapları dedi. Ne bileyim ben baba kim ne? Baba kim ya dedim. Biraz da böyle argo bir şekilde söyledim. Dehşete düşmüş şekilde bakıyordu bana. 2 tane bodyguard üstüme koşmaya başladı takım elbiseli. Bunlar Baba Watson'ın klapları dediler. Baba Watson kim dedim. Meğersem bir sene önce bu turnuvayı kazanmış. Şu anda da burada oynuyor. Çok meşhur bir golfçü. Benim haberim bile yok. Daha yeni başlamıştım golfe. Adam kendisi geldi. Tamam önemli değildi. Problem yok dedi. Adamın sopalarını burada oynadığı, burada şampiyon olduğu setini oraya şov olsun diye koymuşlar. Ben de yerinden aldım. Adamın ismi falan yazıyor. Tanımıyorum tabii. Tak 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 toplara vurmaya başladım adamın şov için gelen. Ben de diyorum ki az önce izliyorduk kendisini. Diyorum bağır buradan ben senin sopalarınla oynuyorum. Ne haber arkadaşım diye şöyle. Adam da Floridalı. Baba Watson evet. Floridalı. Çok cool bir adam. Solak benim gibi. Yani şampiyonların da sopasıyla oynamadım değil. Böyle bir yanım var. Tabii şimdi golfün içinden olmadığın zaman bu çok normal bir şey ama adamın tanıyıp bilip yani şöyle düşünün. Cristiano Ronaldo'nun ayakkabılarını şov için koyuyorlar. Girip şu ayakkabıyı giyip şut çekiyorsunuz. Bunun gibi bir şey bu. Yani enteresan bir yanım var öyle. Yani sen Darren'dan bahsederken senin Darren'la da bir anın var. Ne var? Ceyda anlatıyorsa kesin benim rezil olacağım bir anıdır bu. Şimdi o bizim oradaki golf kulübü de ciddi kulüplerden bir tanesi. Bir sürü tanınmış golfçüler geliyor. Hatta Adam Sandler bile geliyor. Ben sürekli her hafta gidiyorum ki Adam Sandler'la karşılaşayım diye bir türlü karşılaşamadım. Sonra bir gün Buray'la gidiyorum falan. Kafede ben oturuyorum. Buray'ın çıkmasını bekliyorum annesi. Çıkmıyor. Neden çıkmıyorsun? İşte Darren'la konuşuyorum falan yapıyorum. Şunu yapıyorum falan diyor. Okey. Ben yanına gittim. Buray'ın şöyle bir şey yapmış. Darren'dan dolayı normal şartlarda üyelerin giyinme odaları, bütün hani eşyalarını saklama odaları ayrı. Darren da bizim çok yakın arkadaşımız olduğu için Buray'da önemli golf oynayanların
bölümüne yapmış. Yani golf dünyasını bilen varsa Bernhard Langer şu anda burada oynuyor. Brad Faxon, Tiger Woods'un efsanevi hocası Harman. Ondan ya çok da şeker bir adamdı. David çok Frost. seviyordum onu. Ya bu birkaç tanesi. Daha böyle belki 10 tane profesyonel golfçünün ismi yazıyor dolaplarında. Bir de Burak Toplusoy yazıyor. Burak Toplusoy. Adamlar diyormuş ki bu kim? Ben bunu görünce odada şimdi ben gülmeye başladım. Hani sen Hayır, bir tanesi geliyor mesela, orada beraber adamla üstümüzü değiştiriyoruz. ben seni bilmiyorum hangi turnuvada yarıştın falan diye Burak'a soruyorlar. Yani onun gitmediğim zamanlarda da derine diyorlarmış. İşte ya bu kim? Biz tanımıyoruz. Bu çocuk, bu adam kim diyorlarmış. Nereden? Hangi turnuvadan falan. Tabii böyle komik anları var Burak'ın. Tabii Burak da utandığı için bazen gidiyor, karşılaşıyor, beni arıyor. Ya diyor geldim diyor, yine diyor şeyin içindeyim. Karşılaştım, sohbet ediyorum ama çıkamıyorum golf oynamaya çünkü utanıyorum, çünkü orada adım yazıyor, bir çıkacağım topa vuramıyorum diye. Böyle komik anılarım Tabii var. adamlarla karşılaşınca bütün gün içeride oturup sandviç yiyordum veya oturup böyle bekliyordum adamlar gitsin ama diye veya başka yerde oynuyordum. Sana da oynatmıştı, bana da oynatmıştı. Harman. Tiger Woods'un hocası. Efsanevi hocası. Hocası. İsmini hatırlamıyorum. Butch Harmon'dı galiba ya da abisi miydi? Butch hatırlamıyorum. Harmon söyledi. Çok şeker bir adamdı, çok tatlı bir adamdı. Evet. İkimize de ders vermişti. Neyse dememiz o ki işte... O çocuğa ne oldu ya? Hangi çocuğa ya? Var güldür de var ya. Demem o ki. O çocuğa ne oldu ya? Demem o ki. Gönül isterdik işte böyle golf sahalarını çekelim. Çekemedik. Yani golf alanımızda bu kadar. Bakalım Atlanta'da daha neler yaparız bilmiyorum. Çünkü sadece böyle... Yok, belki şimdi bir antrenmanları izlemeye gideriz. Neyse biz videomuza devam edeceğiz. Edebildiğimiz kadar. O yüzden şimdilik bu kadar. Bizim olduğumuz bina. Ceyda inanılmaz yoruldu ama çaktırmamaya çalışıyor. Ceyda, Burak. uyuyor musun? Sallanıyorum. Meditasyon yapıyorum. Dönelim mi artık Atlanta'ya? Dönelim. Gerçekten. Sıcak başıma vurdu gerçekten. Rahat bırakırsam huzurla sallanacağım. İyi, hadi rahat bırakıyorum. 2 saat yolculuktan sonra Atlanta'ya geri geldik, otelimize girdik. Hatırlarsanız Ceyda golfte uyuyordu. Şimdi şehre geldik. Benim uykum geldi. Ceyda hemen uyandı. Şehri geziyoruz ya. Şehri gezeceğiz. Yani sanki bugün bütün gün sabah 5'ten beri yürüdüğümüz yetmiyormuş gibi. Hadi dedim biraz daha yürüyelim. Otelin yakında güzel yerler varmış. Otelden söylediler bize. Şimdi öyle dolanacağız. Birazcık bir kahve içeceğiz. Ufak bir şey atıştırıp otele geri döneceğiz. Yani Atlanta'nın şu an akşam sokaklarında yürüyoruz. Şu Rumi's Kitchen güzelmiş. Yağmur başladı. Otelden çıktık ya. Evet. Yağmur başladı hocam. Sanki bir üniversitenin kampüsüne girmiş gibiyim. Aynen öyle. Öyle bir hissettim. Ceyda aynı şeyi ben de hissettim, biliyor musun? Gezmeler olunca bana bir enerji geliyor. Bütün gün uyudu golfte, bütün gün. Seni Videoda varsın vallahi uyurken. çok az artık böyle otele dönmeye yakın bekliyordum ve o sırada şöyle birazcık dinlendim. Uyudun mu? Hakkımı yeme var. Ben de şunun içine gireceğim. Gir bak, orada yaşıtın var bir tane içinde. Benim burada bir fotoğrafımı çeker misin? Gel. Lütfen. Bir tek ben miyim? Yoksa bütün böyle eşler böyle mi? I'm sorry. Ceyda'nın fotoğraflarını çekmekten hiçbir yerim yok. Burak. Biraz Ceyda şikayet edeyim. Artık en eski fotoğraf makinesini, en eski telefonu kullanacağım ki Ne konuşuyorsun benim arkamda? fotoğrafımı çekmesin demesin diye. Evet, şimdi otel odasından çıkmadan önce, çünkü artık bugün evimize dönüyoruz. Otel odasından çıkmadan önce aldığımız o Limited Edition kolayı kullanalım dedik Buğra'yla. Kullanmayalım, içelim dedik. Kullanalım demedik. Yani işte içelim. Fark etmiyor. Coke Zero Move. Neliymiş? Bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim, acaba şişesi mi limited edition yoksa? Bir kadında değişiklik olabilir. Bir bakalım. Neyse. Aç bakalım. Açıyorum. Bakacağım. Şöyle keyifli aç, böyle pıs diye bir sesi gelsin.
Pamuk şeker gibi tadı var. Bak değişik. Çok enteresan. Pamuk şekerli ama yazmamışlar içindeki ne Allah olduğunu. Allah. Bilmiyorum işte biz içtik. Pamuk şeker tadı var. Ben sevmedim. Ben sevdim. Denemiş olduk. Telefonum çalıyor. Havalimanında görüşürüz. Kapanışı yapacağım. Sonunda havalimanına geldik. Atlanta Havalimanı çok büyük. Yanılmıyorsam 6-7 tane terminali var. Terminaller arasında bir ufak metro gibi bir şey var. Şu anda o metroya gidiyoruz. Tren gelmiş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Acele ettiriyorum yine. Ya ne yıkıcıksın ya. Buna bilerek mi yaptın? Ne oldu? Yetişemedin mi trene? Çok komik olmaz mıydı ama çantan dışarıda, sen içeride, çanta dışarıda kalmış. Son dakika. Yanında pilot var ya, şarjını çarpıyor. Sorayım mı? Nereye gidiyorsun? Memleket neredeyiz? Nerelisin kardeş? Amca memleket nerede? Nerelisin kardeş? Neyse kapatalım da daha fazla insanları stres altına sokmayalım. Yani ayıp. Hayatım tamam bir ağzın içine soktun kamerayı. Evet biz artık evimize geldik. Uçaktan indik. Bu arada süperdi. Gerçekten çok keyif aldım. 4 gün kalsam 4 gün daha kalırdım. Golf izlerdim. Maalesef işlerimden dolayı geri gelmek zorunda kaldık. Ama hakikaten buraya geldiğim için ne güzel. Havası biraz böyle çok böyle bina olduğu için havası biraz kasvetli geldi bize. Tabii biz burada alışmışız 7-24 güneşe. O yüzden kapanışı arabada yapıyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Lütfen izleyip de üye olmadan geçmeyin. Üye olun. Sakın sakın sakın. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.